Önümde 2 bardak var. Kimileri bardağın dolu tarafını görür, kimileri boş tarafını demiş birisi. Kim demiş bilmiyorum. Siz hangisisiniz bilmiyorum ama bugün biz bu bardakları eşitleyeceğiz. Hem de sadece bir hortum vasıtasıyla. Peki bunu nasıl yapacağız? Gelin malzemeleri öğrenelim. Malzemeler. Serum hortumu, 2 bardak su. Evet Erhancığım. Dolu bardak, boş bardak. Bir de hortum. Bundan buna su aktaracağız. Nasıl yaparız? Benim hortuma ihtiyacım yok. Çok net ihtiyacım yok yani. Fazlalık. Onu at önce. Bardağı hafifçe kaldır, dolu bardağı. Sağa doğru çevirip içine dökebilirsin. Böylelikle hortumun da elinde kalmış olur. Bana arkaya hüzünlü bir müzik koyar mısın? Böyle çok hüzünlü olsun. Beni de siyah beyaz yap. Yaşlandım. İmajı verelim. Erhan'ın cevaplarından yaşlandım. Hortumu kullanacağız. Mecbur. Yani zaten trik orada. Yoksa ben de bunu buradan buraya koyarım yani. Ama mesele hortumu kullanmak. Hortumu kullanıp bundan buna su aktaracağız. Ben çalışamadım ya, özür dilerim. Belli. Hiç de yorulmayacağız arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde. Nasıl olur? Şöyle daldırayım. Şuraya şöyle yapsam olmuyor. Şunu biraz yükseltsem yüksekten aşağıya doğru olmadı. Bunu böyle biraz yükseltsem olmuyor. Bu zaten manasız olur. Nasıl olur? Şunu şöyle kırsam buradan buraya hadi desem. Hadi demek de çok etkili bir yöntem değil. Peki bunun içine böyle biraz biz renkli deneyleri severiz biliyorsunuz. Daha da iyi görmenizi isteyeceğim. Şimdi şöyle yine gıda boyası. Arkadaşlar ne yapıyorum? Hortumun içerisine biraz sıvı çekiyorum. Şöyle bu tepelerinden böyle bastırıyorum ki içeriye vakumlayayım böyle suyu. Hortumun içerisine su dolduracağım dostlar. Evet, şimdi hortumun içerisine biraz su doldurdum. Kapağını kapatıyorum, iki tarafın ağzını kapatıyorum ve birini dolu bardağa, birini boş bardağa şu şekilde hop daldırdım. Ve ne oldu? O da ne? Bu taraftan bu tarafa, yani dolu bardaktan boş bardağa doğru bir akış gerçekleşiyor şu anda. Akmaya devam ediyor. Peki bu akış ne zamana kadar devam edecek? A. Bu bardaktaki su tamamen boşalana kadar. B. 2 bardakta eşitleninceye kadar. Cevabı hemen veriyorum. B. 2 bardaktaki su birbirine eşitleninceye kadar. Çünkü hep deneylerde söylediğim bir şey var. Doğada her şey dengede olmak ister. Dengelidir aslına bakarsanız. Burada da bir denge durumu söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım öyle olacak mı? Evet, gördüğünüz gibi buradan oraya su akışı devam ediyor. Peki az evvel videonun başında ne oldu? Öyle denedim, böyle denedim, olmadı. İçerisine su doldurdum ve bu sefer oldu. Neden böyle oldu dostlar biliyor musunuz? Şimdi dolu bardağın içerisine hortumu sarkıttım. O hortumun ucunda ne basıncı var? 1. Sıvının basıncı var. 2. Açık hava basıncı var. Döndük. Diğer tarafta bardak boşken hortumun ucunda ne basıncı var? Sadece açık hava basıncı var. Doğru mu? Dolayısıyla buradaki basınç buradan fazla. Peki neden su akışı olmadı? Normalde biz neyi bekleriz? Basıncın yüksek olduğu yerden alçak olduğu yere doğru bir geçiş bekleriz. Bizim bir tetikleyiciye ihtiyacımız vardı. Bir güce ihtiyacımız vardı. Bir başlangıç meselesi lazımdı bize. Bunun için ne yaptık? İçerisine suyla doldurduk. Serum hortumunun içinde gaz vardı arkadaşlar. Dolayısıyla bunun içerisinde bu gazın olmaması gerekiyor ki akış başlasın. Çünkü bizim o akışı başlatacak bir güce ihtiyacımız var. Yoksa kendi kendine ne olur? Bu akış başlamaz. Başladıktan sonra ise ne oluyor biliyor musunuz? Dengeye gelene kadar. İşte bakın hatasız.
dengeye gelene kadar akmaya devam ediyor. Çünkü bir anda bir aslında kapalı kaba dönüşüyor bu diyebiliriz. Arkadaşlar açık hava basıncı deyip duruyoruz. Üstümüze etki eden açık hava basıncının gücü nasıl tarif edilir diye soracak olursanız 13 metre yüksekliğindeki saf suyun etkisi kadar bir etki aslında açık hava basıncı. Ama bu 13 metre suyu böyle bir kavanozun içerisinde, bir tüpün içerisinde hayal edin. Üstüne açık hava basıncı etki etmeyecek. Yani o kendi basıncıyla, yani içinde hava olmayan bir tüpün içerisindeki 13 metre yüksekliğindeki saf sudan bahsediyorum. Uzun bir cümle kurdum ama beni anladınız diye ümit ediyorum. Buradaki meselede de açık hava basıncını aslında yenmiş oluyoruz. Çünkü ne oluyor arkadaşlar? Sıvılar her yere eşit oranda, yani bulundukları kabın her noktasında eşit oranda basıncı iletirler. Burada da sıvı basıncı artı açık hava basıncı ile beraber daha yüksek bir basınç yakaladık. Ve fakat buradan bu suyu aşırmamız için içerisine suyu doldurmamız gerekiyordu ki içerideki gaz, yani açık hava basıncını biraz azaltalım. Ne oluyor? Buradan akış başladığı andan itibaren de bunu artık durduramıyor kimse ve iki kap aslında birbiriyle bağlantılı hale geliyor ve bir kapalı kap gibi düşünebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi sıvı miktarları ekstra çaba sarf etmeden eşit duruma geldi. Eskiden filmlerde falan da görmüşsünüzdür. Böyle arabaların benzin depolarına hortum sokup vakumlayıp içerideki benzinin neredeyse tamamını dışarıya aktarabiliyorlardı. Tek bir vakumla. Bu yöntem aslında sifon yöntemi deniyor. İçerideki suyu hop diğer tarafa aktarabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi size açık hava basıncının gücünü göstereceğim. Bakın. Şu an boş değil mi? Daldırdım. Şurayı kapattım. Burada bir hava var şu anda. Değil mi? Bir basınç var içinde. Kaldırıyorum. Bakın su. İşte açık hava basıncı şu anda bu suyun aşağıya dökülmesini engelleyen basınç. Buraya da bir basınç uygulanıyor. Şu pipetin içerisindeki basınçtan daha güçlü bir basınç, açık hava basıncı. Ben bunu kapağını yukarıdakini açarsam su dökülüyor aşağıya. Niye? Buradan da bir açık hava basıncı etki ediyor. Dolayısıyla yukarıdan etki eden açık hava basıncı ve pipetin içindeki açık hava basıncı artı pipetin içindeki basınç sayesinde hop aşağıda su dökülüyor. Ya. Pipet deyip geçmeyin. Bunu hep yapardık. Değil mi? Bunun açık hava basıncı yüzünden olduğunu bilmeden. İşte görüyorsun değil mi Erhan? Sen de yapıyor muydun böyle meyve suyunun içerisinden böyle yapıp hatta bunu böyle içersin? Evet, yapıyordum. Değil mi? Yapıyordum ama hiç bilmiyordum bunun öyle açık hava basıncıyla alakalı olduğunu. Ne enteresan. Peki portakal suyunda falan da olur değil mi? Hepsinde olur. Portakal suyunda da olur. Sonuçta açık hava basıncı hepsini etki ediyor. Değil mi? Sana da etki ediyor. Sana daha çok etki ediyor olabilir hatta. Sen çok zeki olduğun için bu kadar diyor zeki olma diyor yani. Erhan'ı yukarıdan bastıran bir basınç olabilir. Hissediyorum. Hissediyor musun? Farkında olduğum için, bilinçli olduğum için. Evet. Diyorum bu açık hava basıncı. Harika. Biliyoruz ki akışkanların bir yerden bir yere akmasındaki itici güçlerden biri de basınç farkıdır arkadaşlar. Bu basınç farklarından dolayı daha önce deneylerimizde bahsetmiştik. Rüzgarlar nasıl oluşur deneyinde mesela? Alçak basınç, yüksek basınç farklarından dolayı ne oluyordu? Bir rüzgar oluşuyordu. Bu oluşan rüzgarlar sayesinde rüzgar enerjisinden de faydalanıyoruz. Türbinlerle faydalanıyoruz bundan. Çok önemli, çok kıymetli, doğal ve devamlı bir enerji kaynağı aslında. Ve Afrika'da arkadaşlar, bakın Afrika'da Malawi'de bir genç arkadaşım var. Belki de sizden yaşça da küçük. William Kangwamba arkadaşlar. Ailesi tarımla geçinen bir köy çocuğu. Fakat köylerinde şöyle bir sorun var. Suya ulaşamıyorlar. Afrika'da biliyorsunuz birçok bölgede su sıkıntısı yaşanıyor. Suya ulaşamıyorlar. William Kangwamba ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Okula gidiyor. Okulda kitaplar okuyor. Kütüphaneye gidiyor. Devamlı bir bilim merakı var. Fakat bir süre sonra ona da gidememeye başlıyor. Çünkü yoksulluk, fakirlik, bir ton sıkıntı. Fakat onun içerisindeki bu öğrenme aşkı bir türlü geçmek bilmiyor. O da bir yerlerden bulup buluşturup bu kitapları okumaya başlıyor. Bilimle ilgili kitapları okumaya başlıyor. Bu arada William 13 yaşında arkadaşlar. Fen kitaplarından faydalanıyor. Bu bilgileri
pekiştirmek için. Ve 13 yaşında bir rüzgar türbini yapıyor. Bu türbin sayesinde ne oluyor biliyor musunuz? Ürettiği elektrik enerjisi sayesinde aslında bir pompa üretmiş oluyor ve o suyu kuyudan çıkartmayı sağlıyor. Ve böylece tarım yapabilir hale geliyorlar. Çünkü bakın, çok büyük bir açlıktan bahsediyorum. Çok büyük bir sıkıntıdan bahsediyorum. Öyle basit bir şeyden bahsetmiyorum. Belki kulağa şu an çok basit geliyor olabilir ama o köyü bir hayal edin. Orada tarım yapmaya çalışan insanları hayal edin. 13 yaşında bir çocuk bilim sayesinde bu köyün kurtarıcısı oluyor. Hatta bunun filmi çekildi. Rüzgarı dizginleyen çocuk. Mutlaka açın, izleyin. Çok ama çok da güzel bir film ve çok da güzel bir hikaye. Bize de size de ilham olsun. Yaşınız küçük diye düşünmeyin. Eğer ilginiz, alakanız bu yöndeyse mutlaka bir şeyleri başarıyor olacaksınız. Size güveniyorum. Bu arada William artık çocuk değil tabii, bu eski bir hikaye. Şu an kendisi bilim alanında çalışmaya devam ediyor. Hareketli yer değirmenleri projesinde tam zamanlı bir biçimde çalışmaya devam ediyor. Bilime ve öğrenmeye kendini adamış durumda. Günümüzde rüzgar enerji santralleri oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Çünkü sürdürülebilir, çevreye zarar vermiyor ve yüksek performans sağlıyor. BASF'nin bu konuda da çalışmaları var. Mesela Deniz Rüzgar Parkı. Enerji yoğun faaliyetlerde bulunan şirketlerin yenilenebilir enerjiden faydalanması çok önemli. BASF dünyadaki en büyük kimya tesislerine sahip. Enerjiye çok ihtiyacı olan üretim süreçleri var. Peki ne yapıyor? Üretim süreçlerinde fosil yakıtların payını azaltmak için kendi yenilenebilir kaynaklarını oluşturuyor. Kuzey Denizi'nde dünyanın en büyük sübvansiyonsuz açık deniz rüzgar parkını kuruyor ve bu tesis yakın zamanda faaliyete geçtiğinde 140 türbin yılda 6 terawatt saat güç sağlayacak. Bu enerji yaklaşık 4 milyar elektrikli su ısıtıcısının enerjisine denk arkadaşlar. O kadar büyük bir enerjiden bahsediyorum. Çok ilginç ve sadece rüzgar türbini rüzgarın gücü sayesinde yenilenebilir, sürdürülebilir, yüksek performanslı, çevre dostu bir enerji sağlanmış oluyor. Teşekkürler BASF. Şimdi bunları böyle düz görünce aklıma ne geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Piramitler biliyorsunuz çok böyle muntazam yapılar. Belli bir sistematiği var, belli bir düzeni var. Oralarda da mesela ustalar, duvar ustaları aynı yükseklikte mi diye ne yapıyorlarmış? Bu sistemi kullanıyorlarmış. İki tarafa da su koyup karşılıklı böyle bir hortum vasıtasıyla, eğer eşitse işte devam ediyoruz. Düzgün yapmışız belli ki. Eğer bir fark varsa burası daha yüksek, burası daha alçak. Aslında bugün o duvarlara dayanıp kullanılan su terazisi gibi bir yöntemi o dönem bunun için bu şekilde yapmışlar. Çok enteresan. Mısır'dan daha öğreneceğimiz çok şey var. O dönem için bayağı ileri bir teknoloji. Ve fakat bugün günümüzde artık çok daha basite indirgenmiş durumda. Ama yine de etkileyici arkadaşlar. O zaman basınç farkıyla ilgili sorumu soruyorum. Soru: bir balonu şişirdiğimizde hangisi gerçekleşir? A. İç basınç dış basınçtan daha yüksek olur. B. İç basınç dış basınca eşitlenir. Evet, bu haftada basınçla alakalı, basıncın günlük hayatımızdaki işleyişini ve nasıl, nerelerde karşımıza çıktığını öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda yepyeni bir konuda görüşmek üzere. Bilimle kalın.